Her şey yolunda mı dostlar? Magazin dünyasında yaşanan herkesin merak ettiği gelişmeler ve benim size anlatacaklarım. Hepsini konuşacağız. Tarçın da burada dolaşıyor. Güzel bebek Tarçın. Tarçın, cici bebek gel istersen. İstersen yanıma gel. Tarçın. Gelmek ister misin? Bak burada ne var. Gelecek misin? Tarçın bebek. Evet. Arkadaşlar. Bonjour Lydia, bonjour Lydia. Welcome Lydia. Seher Duman, Mert Afra. Ruksara, merhaba. Sıla Deveci. Ümran, moderatörüm nasılsın, iyi misin? Nur Hayat da burada. Lydia, bonjour Lydia. Simon Enut, merhaba. Nur Hayat. Seher Duman nasılsın? Eski dostları görmek çok güzel. Tarçın, gelir misin Tarçın? Gelmek ister misin? Yayına katılmak ister misin Tarçın bebek? Bir zamanlar Japonya'dan almıştım. Kullanmaya kıyamıyorum ya. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bir not defteri arkadaşlar. Çok şirin, şirin mi şirin. Yani 5-6 yıl evvel Tokyo'dan aldım. Çok hoşuma gitti kabı. Ama bir türlü kullanmaya kıyamıyorum. Çok güzel şeyler vardı. Evet arkadaşlar. Desde Arjantina, Patricia. Hola Patricia. Hola. Caner burada. Özel abonem ve moderatörüm. Caner Fenerbahçeli ama iyi bir arkadaş. Hoş geldin Caner. Nur Hayat da burada. Evet. Evet. Lidya Onur'u soruyor. Lidya. Onur aradı beni biraz evvel. Yani 1,5 saat kadar önce. Onur Akay. Maalesef yaşadığı bölgede uzun süredir elektrik yokmuş bugün. Ve yani hiçbir şey çalışmıyor diyor. İnternet falan hiçbir şey çalışmıyor diyor. Cep telefonunda şarjı bitmek üzereymiş. Dolayısıyla yayın yapamadı. Onur katılamadı. Beni aradığında %5 şarj kalmış ve bitmek üzere dedi. Eğer gelirse dedi 1,5 saat içinde mutlaka ararım seni. Telefonumu hızlı doldururum dedi ama demek ki gelmedi. Yarın ben kimle yayın yapıyorum? Yarın Arzu'yla, sevgili Arzu'yla, Arzu Altıntaş, ünlü televizyoncu arkadaşım. Onunla yayın yapıyorum. Pazartesi günü Onur'a yazdım ama telefonu bitmiş şarjı ve kapalı. Mesajımı elektrik gelince alabilir. Pazartesi ben müsaitim. Sen müsait olursan pazartesi yapalım Onur Akay dedim. Bugün yapamadığımız yayını. Cevap verecektir olumlu ya da olumsuz. Evet. Onur Akay'ı yorumlarda topa tutuyorlardı sayfasında. Onur Akay'ın söyleyecekleri vardı bizim programda ama olmadı. Yani elektrikler gidince yaşadığı yerde Akçay'da yayın yapamadık bugün, katılamadı. Maalesef talihsizlik. Ve Onur Akay'a eğer katılsaydı yapsaydık yayını diyetini de soracaktım. Onur Akay zayıflıyor. 3-4 kilo verdi 10-15 gün içinde. Zayıflıyor, hızla zayıflıyor. Diyetini nasıl yapıyor, nasıl zayıflıyor onu soracaktım. Merak ettim. Yok kendim için değil, sizlerden belki yapmak isteyen olabilir. Ben çok şükür kendime göre yöntemim var. Kontrol altında tutabiliyorum kilomu. Peki, iyiyim Caner'cim, sen nasılsın diyor Ümran Keleş. Caner de, Ümran Keleş de benim moderatörüm. Evet, Saniye Kader.
Yaşadığınız bölgelerde kar yağıyor mu arkadaşlar, yaşadığınız şehirlerde? Yurt dışından bize yazan arkadaşlar, mesela çok karlı mı yaşadığınız yer? Bizden yazan arkadaşlar, kar var mı yaşadığınız yerlerde? Yani merak ediyorum. Ya da Güney Yarımküre'den yazan var mı? Güney Yarımküre'den, dünyanın güneyinden yazan var mı? Yaz mevsiminin olduğu yerden, denize girenlerin olduğu yerden. Benim çok özlediğim yaz mevsimini yaşayıp da şu anda bizde canlı yayında olan var mı? Özbekistan'da kar mı var Özbekistan'da? Dilafruz. Osman geldi. Osman merhaba. Avusturya geçen hafta -38'i gördü diyor Murat. Şimdi hava sadece -10 derece. -38 ne ya? Of 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 of. Of. Nuray iyi akşamlar. -38 dedi Avusturya için katılan arkadaşım. Ümran ne istiyorlar insanlardan? Peki. Peki dostlar. Peki arkadaşlar. Magazin dünyasına yaşanan ilginç olayları konuşalım. Bu Abi dizisinde son ana kadar gizlediler. Gülseren Budayıcıoğlu'nun adını biliyorsunuz değil mi? Abi dizisiyle ilgili hikayenin Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olduğunu yayına kadar gizlediler. Yayında yazdılar hikayenin Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olduğunu ve bütün ekip birlikte izledikleri zaman Gülseren Budayıcıoğlu da oradaydı. Kendi aralarında yaptıkları gala gecesinde. Yani neden gizlediler acaba? Neden? Ve Gülseren Budayıcıoğlu Halef'ten mi o zaman esinlendi? Çünkü Abi dizisinin hikayesi Halef dizisine birebir benziyor. Sadece insanların yaşadıkları yerler değişik. Birinde Güneydoğu Anadolu'da, birinde İstanbul'da yaşanıyor. Ailenin oğlu cerrah filan, yani geliyor, aileye geri dönüyor. İşte başa geçecek düşmanlarla, ailenin düşmanlarıyla mücadele etmek için. Yani ve benim yayında söylediğim Halef'ten bu esinlenilmiş, kopya çekilmiş, Halef'in senaryosu, hikayesi, Abi dizisinin hikayesi özgün değil, bir başka diziden esinlenilmiş sözünü sonra ben bütün sosyal medyaya yayılmış şekilde gördüm. Almışlar benim buradaki sözlerimi. Halef'ten araklandığını herkes paylaşıyordu. Böyle bir iddia, yani Halef dizisinin birebir aynısı. Abi dizisinin hikayesi. Yani Gülseren Budayıcıoğlu'na ne oluyor? Neden sahipleniyor böyle başka dizileri, başka dizilere niye adını yazıyor? İşte Halef dizisine bu kadar benzerlik olur mu ya? İnsanın aklına hemen başka bir şey geliyor. Yani sevgili Suzi isimli arkadaşım, benim sosyal medyada 15-20 yıldır tanıdığım bir arkadaşım. Bu konuyu kendisiyle konuşurken dedi ki, Bilal abi dedi, yakında Al Yazmalım Selvi Boylum'un kopyasını çekip Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi derlerse hiç şaşırmayalım dedi. Haksız değil yani. Haksız değil yani. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Madem Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesiydi, niye göğsünüzü gere gere başından beri, Temmuz ayından beri, bu dizi gündeme geldiğinden beri niye Gülseren Hanım'ın ismini geçirmediniz? Caner, teşekkür ederim. Evet, bunu sık sık söylersek arkadaşlara, bizi izleyenlere abone olmalarını, abone olmadan izleyen çok arkadaş var biliyorum. Ve mesela şu anda
izleyicimiz var ama beğen sayısı 35. Bu beğen sayısını artırırsanız bizler için önemli arkadaşlar, yayıncılar için. Diğer yayıncılardan da bu talepleri, bu dilekleri, bu istekleri duyuyorsunuzdur. Onların yayınlarına katıldığınız zaman da bunlar bizi desteklemeniz açısından önemli. Böyle böyle güçleniyoruz. Peki, Nurhayat ben ikisinin fanıyım diyor. Afra buna nasıl okey dedi? Bu yaşındayım böyle uyumsuz bir çift görmedim. Ya para. Yani Afra Saraçoğlu'nu ben çok seviyorum, sayıyorum. Bunun farkındasınız, değil mi? Hiçbir oyuncuya ben bu kadar destek vermem. Yani Mert fanları da bana kızıyor. Mert Ramazan Demir. Sen Afracısın diyorlar. Hayır, ben Mert'i de çok seviyorum. Afra'yı da çok seviyorum. Ama e, Afra hakikaten bu övgüyü, beğeniyi hak ediyor. Fakat o da insan. Sonuçta o da zamanında sıkıntı çekmiş maddi açıdan. Bir annesiyle e, yalnız hayat süren bir genç kız düşünebiliyor musunuz? Baba evi terk etmiş ve Afra Saraçoğlu ve annesi hayatın acımasızlığına karşı birlikte baş başa mücadele etmişler uzun yıllar. Afra hem okumuş hem annesine destek olmuş. Annesi Afra'yı hem en iyi şekilde okutmaya çalışmış hem evi geçindirmeye çalışmış bir kadın başına. Dışarıda da bir sürü yamyam var yani bir anne kız yalnız bunlar. Her türlü kötülüğü yapabilecek. Afra'nın annesi kızını ve kendisini o dışarının kötülüklerine karşı hem koruyor hem dul bir kadın olarak, yalnız bir kadın olarak ayakta kalıyor, güçlü kalıyor, buna gayret ediyor. Şimdi bu bir ekonomik tabii sıkıntılı bir dönem. Uzun süre yaşanılan. Onun ardından bu maddi imkanlar, Afra Saraçoğlu'nun başarılı oyunculuğuyla ona sunulan maddi imkanlar çok önemli tabii. Bunlar yadsınamaz ve bunlar geri çevrilemez arkadaşlar. Kim olsa e, 200 bin lira, pardon bölüm başı 2 milyon lirayı reddettikten sonra rakam 3 milyona, 3,5 milyona çıkartılınca yapımcı tarafından kim olsa hayır demez. Kabul eder. Kim reddeder ki? Bu çok önemli para ve 13 bölüm peşin alıyorsunuz. Belki daha çok, belki 26 bölüm peşin aldı. Onu bilemiyorum ama en az 13 bölüm peşin aldığına eminim. Yani bu paraları kimse reddetmez. Dolayısıyla yapımcıya da güveniyor. Daha evvel Yalı Çapkın'ı birlikte çekmişler, birlikte çalışmışlar. Çok detaylara takılmamış o yüzden. Ama dizi çekilirken, dizi ilerlerken sorun olarak karşısına çıkabilir. O zaman önemsemediği detaylar. Buna da ekipçe göğüs gereriz diye düşünüyordur herhalde. Hem oyuncular olarak, hem senarist olarak, hem yönetmen olarak ekipçe göğüs gereriz, üstesinden geliriz çıkabilecek bu sorunların, senaryodaki hoşuna gitmeyen detaylarla ilgili. Yapımcı da öyle söylemiştir. Hallederiz, kolay demiştir. Evet, burada benim takıldığım Gülseren Budayıcıoğlu'nun bu dizinin hikayesini sahiplenmesi ve Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkın'ı zamanında da yapmıştı. İşte senaryo, hikaye gerçek bir hayat hikayesi demişti. Gerçek bir ailenin hikayesi, varlıklı bir aile, gerçek bir hikaye demişti ve değişmez demişti. İşte her şey belli, sonu belli bu hikayenin filan demişti. Ama bunu birinci bölüm, birinci sezonun içinde söylemişti. Ama sonra ikinci sezonda, üçüncü sezonda öyle şeyler gördük ki o kadar büyük, o kadar öngörülemeyen değişiklikler, yoldan sapmalar oldu ki hikâyede darmadağın oldu ve Gülseren Budayıcıoğlu bir daha çıkıp da hiç konuşmadı. Hiç konuşmadı. Çünkü Onur Güven Atam yapılamayacak çok acayip şeyler yaptı. Hem dizinin reytinglerini batırdı hem o dizinin, güzel dizinin anlamı gitti. Umarım Abi dizisinde öyle korkunç şeyler yaşanmaz. Fakat arkadaşlar Abi dizisinin şiddete hizmet etmesini hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Yani aranızda
aksiyon sevenler olabilir mutlaka. Kavga dövüş sahnelerinden hoşlananlar olabilir. Ancak o kadar kötü örnek ki bu kavga dövüş sahneleri. Kenan İmirzalıoğlu'nun bizlere kavgadan, dövüşten başka başarılı oyunculuğu olduğunu da göstermesi, ispat etmesi lazım. İşte Ezel'di, yok başka dizilerde oynadığı, hep kavga dövüş, hep şiddet, işte hak arayan, intikam peşinde koşan bir aile bireyi, işte bir yetişkin, hep Kenan İmirzalıoğlu'nun gördüğümüz roller. Ancak şiddet istemiyoruz, ekranlarda şiddet istemiyoruz. Bu çocuklar, bu gençler kendilerine rol model olarak gördükleri işte Oktay Kaynarcaları, Çağatay Ulusoy'ları, Kenan İmirzalıoğullarını ve kavga, dövüş, şiddet, güç, kuvvet sahnelerinde gördükleri diğer oyuncuları örnek alıyorlar. O kavga ediyor, ben de kavga edeyim, kendimi korumasını öğreneyim. Ben de haksızlığa karşı mücadele edeyim. Bak silahla kendini koruyor, bak bıçakla kendini koruyor, bak karateyle kendini koruyor diye çocuklarımız yanlış bilgiler alıyorlar ekranlardan. Yanlış şeyler izliyorlar ve sonuçta da birbirlerini bıçaklıyorlar. Yazık değil mi? O ölen yavrucağı önceki gün sokakta 15 yaşındaki akranının bıçaklayıp öldürdüğü 17 yaşındaki o dünyalar güzeli Atlas'a yazık değil mi? İnanın bu kişiler, bu çocuklar, bu gençler evlerine giren parasız en kolay eğlence yöntemi olan, en kolay eğlence usulü olan televizyon ekranlarında akşamları oturuyorlar karşısına ailece. Oradaki dizileri seyrediyorlar ve o dizi kahramanlarına özeniyorlar. Bu Türkiye'de sokaklarda büyüyen şiddetin çok önemli bir sebebi ekranlardaki bu kavga dövüş dizileri arkadaşlar. İşte Çağatay Ulusoy'un dizisi, Kenan İmirzalıoğlu'nun daha önce de oynadık diziler. O Kurtlar Vadisi yıllarca sürdü. Mafya dizisi, suç dizisi, kriminal olayları evlerin içine sokan diziler. İntikam almayı güzel bir şeymiş gibi gösteren diziler. Suç işlemeyi olağan bir şeymiş gibi anlatan diziler. Gençliği mahvediyor. Bu tür konular gençliği mahvediyor. Şiddetin ve suç davranışlarının normalleştirilmesi çocuklarımız ve gençlerimiz için çok büyük tehlike arkadaşlar. Televizyon dizileri bunları yapıyor. Bu beğendiğimiz 10 rating aldı dediğimiz Abi dizisinin ilk bölümünde bolca kavga gördük. Bolca silah sesi duyduk. Kanlar içinde bıçaklanmış bir adamın hastaneye zar zor yetiştirildiğini, kalbine eliyle babası oğlunun kalbini neşterle göğsünü açıp kalbini eliyle masaj yaptığını gördük. Yani şiddet öyle bir hale getirdi ki adamı kurtarmak için ameliyathanede kanlar içinde müdahale edildiğini gördük. Pusu kültürü nedir ya? Televizyonlarda pusu kültürü. En çok sevdiğimiz aile dizisi dediğimiz Taşacak Bu Deniz'de bile OGM çekiyor, OGM prodüksiyon. Taşacak Bu Deniz'de bile daha düne kadar arkadaşlar, daha düne kadar şiddet olaylarına polis müdahale etmiyordu. Yani 6 bölüm, 7 bölüm hiç polis müdahale etmedi. Evler uçuruldu, çatışmalar oldu, bombalar, el bombaları atıldı. Hiç ortada polis filan, karakol, mahkeme görmemiştik. Mahkeme ancak 6. 7. galiba 8. bölümden sonra kuruldu. Bu işte uçuranlar, bombalayanlar filan yargılanmaya başlandı. Sanki normalmiş gibi, herkese şiddet, herkes yapabilirmiş gibi bir bolca şiddet sahneleri izledik. Bıçak ve silah taşımayı normalleştiriyor bazı diziler arkadaşlar. Çukur öyle değil miydi mesela? Çukur dizisi hatırlayın.
Şey öyle değil mi? Eşref Rüya öyle değil mi? Ya Yalı Çapkını'nda bile bolca şiddet vardı ya. İnsanların mezarını kazıyorlardı. Hayattayken mezarını atıyorlardı diri diri insanları. Yalı Çapkını'nda hatırlayın. Hatırlayın arkadaşlar. O kadar meraklı ki yapımcılar şiddet sahneleri çekmeye. O kadar meraklı ki ve diziler evin içine giren diziler, evin içine giren en sevilen oyuncular böyle rollerde oynarsa onların genç hayranları, çocuk hayranları da şiddeti normal bir şey gibi yaşarlar. İşte bana niye yan baktın diye 15 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki yavrucağı Atlas'ı bıçakladı. Bu kadar basit ya. Bıçakladı ve öldürdü, öldü çocuk. O 15 yaşındaki katile de yazık, 17 yaşında ölene de çok yazık tabii. Yani Rütük'ün ne iş yaptığını ben anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Rütük, televizyonları denetlemekle görevli kurum, devlet kurumu Rütük ne yazık ki bu anlamda görevini yapmıyor. Televizyonlardaki şiddete göz yumuyor arkadaşlar. Dizilerdeki şiddete göz yumuyor. Maalesef. Maalesef. Mesajlarınıza bakıyorum. Evet. Evet, evet, evet. Ailede de iş bitiyor bence diyor Nur Hayat ama yetmez tek başına. Yetmez tek başına. Ailenin söyledikleri, anlattıkları. Çevreden ve özellikle evlerin salonunda akşamları 6 saat, 7 saat, saatlerce açık olan televizyondan evin içine yayılan o görüntüler, o sesler, o dizilerle verilen, o empoze edilen şuur altına o şiddet kültürü o kadar zararlı ki çocuklara anlattığımız öğretileri baskılıyor. Sürekli olarak çünkü her gece bir şiddet içeren bir dizi var. Her gece televizyondan bir şey geliyor insanlara. Dolayısıyla çok etkili. Şevket Altuğ bu yüzden sinemayı bıraktı diyor Caner. Çocuklarla çok ilgilenmek lazım diyor Nur Hayat. Evet, maalesef. Maalesef arkadaşlar. Tarkan konseri düne damgasını vurdu. 6500 kişi izledi Tarkan'ı. Volkswagen Arena'da, İstanbul'da, Maslak'ta. Tarkan 7 yıl sonra İstanbul'da konser verdi. Sahnede resmen büyüyor Tarkan değil mi? İlk saniyesinden konserin finaline kadar her bakımdan doyurdu izleyiciyi. Müzik olarak da, dans olarak da, ses olarak da 2 saat süreyle gerçek bir sahne performansı sundu Tarkan. Orada çekilen seyircilerin çektiği, bütün seyirciler video çekti. Gördünüz değil mi? Hepsinin elinde cep telefonu. Tarkan sahnedeyken herkes sahneyi çekiyor. Hani o biletlerin 45 dakikada tükendiği konser maratonunun ilki gerçekleşti dün. Bu akşam da ikincisi gerçekleşecek. Önce 4 konser olarak biletler satışa çıktı biliyorsunuz. Dün vardı, bugün var. 20 ve 23 Ocak'ta var. Biletler 40-45 dakikada tükenince bir 4 günlük konser biletleri daha satışa çıktı. 24 Ocak, 27 Ocak, 30 Ocak ve 31 Ocak'ta da Tarkan konserleri aynı yerde devam edecek. Ve Tarkan İstanbullulardan özür diledi. 7 yıl ara verdiği için İstanbul konserlerine. Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım dedi Tarkan. Ve 52-53 yaşındaki Tarkan son derece diri, son derece formda. Hiç fazla kilosu yoktu.
dans etmekten yorulmayan bir genç gibi sahnede söylediği şarkılarla, melodilerle uyumlu ayak hareketleri, vücut hareketleri, eee, Tarkan'ın klasik dansları olsa da seyirciyi yine cezbetti, seyirciyi yine büyüledi. Tarkan çok başarılı. Allah ona sağlık versin. Ailesiyle birlikte huzur versin, mutluluk versin. Evet. Tarkan Afra ile oynatsak olmaz mı diyor Caner. Valla Tarkan dizide oynamak istemez. Çünkü diziler çok yorucu ya. Ama bir sinema filmi Tarkan'a yakışır. Afra'yla da çok güzel olurlar. Tabii harika olur. Fakat Tarkan olarak nasıl seyretmeyeceğiz ki? Yani sinema filminde oyunculukta biliyorsun bize karakteri yaşatması lazım bize, seyirciye. Eee, Tarkan'ı Tarkan olarak görmememiz lazım. Canlandıracağı karakter olarak görmemiz lazım sinema perdesinde. Bu nasıl mümkün olacak ki? Tarkan nasıl bir karakter canlandırabilir ki kendisini orada ikinci plana atalım? Yani Tarkan yine Tarkan'ı canlandırır bence. He, ne diyorsunuz? Afra Saraçoğlu da onun bir hayranını canlandırır. Yani hikayeyi de ben yazmayayım. Caner sen yaz. Fikir senin. Bence Tarkan şarkı söylesin diyor Nur Hayat. Yegane Tarkan bir dünya markası. Caner hayatını film yapsın, Afra başrol oynasın diyor. Afra da eşini oynasın öyle mi? Tarkan'ın evlendiği hanımını oynasın. Bülent İnan yaştan dolayı yan rolünde oynuyor. Değeri hiç düşmedi. Rating Hamdi'de vardı diyor Mizgin. Var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Çok yıl oldu ya Rating Hamdi. 26 yıl falan, 25-26 yıl. Asıl sormak istediğim bazı sayfalara gelen yasak hakkında. Sebebini bize anlatabilir misiniz Bilal Bey? Hangi yasak, ne yasağı geldi sayfalara? Söyle lütfen. Elif abi dizisini nasıl buldunuz diyor. Elif çektiğim o videoda anlattım. Yani diziden bir gün sonra çektiğim videoda anlattım. O videoyu izle olur mu? Yakınlarda çok geride değil biliyorsun işte çarşamba günkü videoda anlattım. Yani iyi oyuncular tabii. Oyuncu olarak başarılı oyuncular. Afra da, Kenan da. Yani Kenan'ın oyunculuğuna bir şey dediğim yok ama keşke hikaye şiddet üzerine olmasa. Anlatabiliyor muyum? Keşke. Yani başka türlü de olabilir. Evet. Joy, Joy ödülleri, Joy Awards Riyad'da bu gece Joy Awards, Joy ödülleri Suudi Arabistan Riyad'da bu gece arkadaşlar. Biraz sonra, birkaç saat sonra Suudi Arabistan'dan videolar, paylaşımlar sosyal medyaya düşer. Pınar Deniz, Tuğba Büyüküstün, Halit Ergenç, Kaan Urgancıoğlu, Barış Arduç, Hande Erçel, Hazal Kaya, Büşra Develi, Meryem Üzerli davetli olarak gittiler. Şu anda Riyad'dalar, Suudi Arabistan'dalar. First Class, Suudi Arabistan Hava Yolları'yla First Class uçtular misafir olarak. Kendilerine önemli miktarda ödemeler de yapıldı arkadaşlar. Davetli olarak gidiyorlar ama bu aynı zamanda bir işbirliği. Dünyanın her tarafında böyle etkinliklere davet edildiğin zaman sana bir para da takdim edilir. Oraya katılmanın karşılığında. Ve bu oyuncular da ödemelerini de aldılar, yola çıktılar. Orada kraliçeler, krallar gibi ağırlanıyorlar. Ne yapacaklar orada? Geçen sene davetli olarak giden oyuncularımız ne yaptıysa aynısını yapacaklar. Ödül törenine katılacaklar. Çok müthiş bir atmosferde. Orada bu ödül töreninde kırmızı halı yok. Yerine Suudi Arabistan'ın kimliğini ve çöl çiçeklerini simgeleyen lavanta rengi
bir halı kullanılıyor. Hatırlarsınız geçen seneki videolardan, fotoğraflardan ve geçen sene bu Joy ödüllerinde Tarkan konser vermişti. Tarkan'la anlaşmıştı Suudi Arabistanlılar. Tarkan konseri vardı. Bu sene kim konser verecek bilmiyorum. Türk ünlüler orada onur konuğu olarak yer alıyorlar bu ödül töreninde ve içlerinden bazıları ödül alan kişilerin ödüllerini veriyorlar, takdim ediyorlar. Sadece oyuncu olarak değil, şarkıcılara da, sporculara da, televizyon yıldızlarına da dünyanın her yerinden yabancı, Suudi Arabistanlı ya da işte Avrupalı, Amerikalı kişilere ödül veriliyor. Başarılı olan ünlülere yıl içinde, 2025 yılı içinde başarılı olanlara ödül veriliyor. Ve bizim ünlülerimiz de Türk dizileri çok seyredildiği için, çok sevildiği için onlar da davet ediliyorlar ve orayı renklendiriyorlar arkadaşlar. Geçen sene Afra Saraçoğlu da gitmişti değil mi? Hande hep orada. Evet doğru söylüyorsun Nurhayat. Hande geçen sene de oradaydı. Hande Erçel. Şimdi Meryem de hep orada. Meryem de Araplar bayılıyorlar Meryem Uzerli'ye. Meryem Uzerli'nin de tutan bir işi Muhteşem Yüzyıl Hürrem Sultan. İşte Hürrem Sultan olarak 60 yaşına geldiğinde yine davetlerde Dubai'de sağda solda Meryem Uzerli yine baş tacı edilecek. Afra'ya Teşkilat dizisinden teklif gitmiş ama kabul etmemiş diyor Alkar. Etmez çünkü Teşkilat dizisi oyuncu dizisi değil. Oyuncular ayrılsa da yerlerine hemen başka oyuncu geliyor ve dizi devam ediyor. Orada yönetmen senarist dizisi o dizi. Hikaye Milli İstihbarat Teşkilatı, milliyetçilik, Türk askeri. Oyuncu dizisi değil. O yüzden kabul etmemiş. İyi etmiş, doğru yapmış. Doğru yapmış. Afra Saraçoğlu'nun üzerine yıldızlar öyle isterler. Kendi üstlerine, kendilerine kurulmuş bir senaryo olmasını isterler. Başka dizilerden de Afra'ya devam eden başka dizilerden de teklif geldi. Onları da kabul etmedi Afra Saraçoğlu. Devam eden hiçbir işi kabul etmedi. Etmemesin doğrusu bu. Doğrusu bu. Mert için de aynı şey geçerli. OGM bırakır mı? OGM bıraksın diyor Afra'yı. Önü açık diyor. Ama OGM bırakmaz. Bırakmaz öyle başarılı. Evet, Mert Ramazan Demir'in oynayacağı dizinin konusunu açıklayacağım arkadaşlar. Delikanlı Rumuz isimli dizinin, Yusuf karakterini oynayacağı dizinin konusunu açıklayacağım. Biraz sonra açıklayayım onu. Blok 3 Demet Akalın'a anneannem yaşında demişti. Teyzem olur kendileri demişti. Benim annemden büyük teyzem yaşında demişti Blok 3. Demet Akalın'a biraz ters konuşmuştu, saygısız konuşmuştu. Ve Demet Akalın da kendisine çok kızmıştı, sitem etmişti ve saygısızsın, terbiyesizsin demişti. Blok 3'ü ben de kınadım. Ben şarkılarını severek dinlediğim halde yani kendisinden yaşça büyük ve kendisinden çok daha mesleki tecrübesi olan Blok 3 daha 23-24 yaşında bir genç bir kadına karşı daha saygılı olması gerektiğini söyledim. Demet Akalın'la muhabir arkadaşlar Blok 3'ü sordular. Ve Demet Akalın ben Blok 3'e DM'den yazdım. Sitem ettim DM'den kendisine. Daha saygılı olmasını beklerdim. Bunu söyledim kendisine. Ve o da bana 3 tane gül attı dedi. 3 tane gül attı dedi. Demet Akalın'ın çok hoşuna gitmiş. Blok 3'ün kendisine DM'den cevap olarak 3 tane gül atması. Ben demiş Blok 3'ü aslında seviyorum ama daha saygılı olmasını beklerdim. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Hira çocuğu biliyorsunuz Demet'in. Hira çok seviyor. Özür beklemiyorum. Yaptığını yakıştıramadım demiş Demet Akalın. Sefo'ya da
Sefo içinde ablaya yanlış yapıldı diyebilirdi. Sefo demedi. Sefo bu kadar korkma, arkanda ben varım canım benim diyor Demet Akalın. Sefo'yla da Demet Akalın yeni bir şarkı çıkaracaklar. Daha doğrusu Sefo çıkaracak, besteliyor, yazıyor. 23 Nisan'da Demet Akalın'ın doğum gününde. Yani rapçiler başarılılar ama işte çok genç oldukları için tam o dengeyi sağlayamıyorlar kendilerinden büyüklerle. Onların da haklı oldukları yerler var. Onlar da itilip kakılmak istemiyorlar rapçilerde. Tamam büyüksün, ablamsın ama yani biz de küçüğüz diye sen de bize haksızlık yaptın. Sen de bize işte şarkılarını tıklanmaları sahte dedin filan diye. O da kendisini savunuyor. Ama arayı bulmaları güzel. Blok 3'ün 3 tane gül atması, Demet Akalın da onunla ilgili olumlu konuşmaya dönmesi güzel arkadaşlar. Maria, Maria stop 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 diyor artık diyor afla konuş diyor. Meryem geçmiş olsun. Neyin var Meryem geçmiş olsun. İyileş inşallah. Evet. Mert Ramazan'a bak delikanlıyı görürsün. Yapay zekaya delikanlının tarifini sordum diyor. Mert Ramazan'a bak dedi. Delikanlıyı görürsün diye cevap verdi. Güzel. Meryem hasta. Meryem hasta. Çok geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Abone olursanız, abone olmadan izleyen dostlar memnun olurum. 314 izleyicimiz var şu anda. 74 beğen var. Beğen yaparsanız, rakamı artırırsanız mutlu olurum. Ve yayını paylaşmanızı da isterim. Yayını paylaşmanızı da isterim dostlar. Yorumlarla da katkıda bulunmanızı arzu ederim yayınımıza. Özel üyelerimden Dilek Şenyurt yok. Bugün göremedim kendisini. Caner burada, Caner Tuzcu. Nelide Manzano geldi. Arjantin'den özel abonem, özel üyem Nelide Manzano geldi işte bak. Merhaba Maestro Bilal diyor. Merhaba, hola Nelida. Hola Nelida Manzano. Desde Arjantina. Teşekkür ederim Banu Kavaş. Teşekkür ederim Banu Kavaş. İpek'le dün yayın yaptık. İpek'le salı günü yayın yapacağız. Yarın Arzu'yla yayın yapacağız. Arzu Altıntaş'la. Bugün Onur Akay'ın cereyanları yaşadığı bölgede Akçay'da elektrik kesintisi oldu uzun süre. Dolayısıyla cep telefonunun şarjı bitti ve internet problemi yaşıyor. O yüzden yapamadık. Caner Güllü'nün kızı hapiste. Güllü'nün kızının mahkemesine daha var. Dostlar, peki. Peki arkadaşlar. Peki. Yusuf'un konusunu anlatıyorum arkadaşlar. Delikanlı dizisinin konusunu anlatıyorum. Mert Ramazan Demir, Yusuf isimli karakteri canlandıracak biliyorsunuz. OGM'nin dizisi. Evet. Delikanlının hikayesi. Yusuf, Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş. Birbirlerini seviyorlar. Aynı mahallede büyüdüler. Birbirlerini seviyorlar ve nişanlanıyorlar. Evlilik hazırlığı yapıyorlar. Hatta işte Yusuf karakteri Mert Ramazan Demir düğün parası, evlilik parası biriktirmek için taksicilik yapıyor. O konuyu orasını biliyorsunuz sizler de.
Hazan karakteri var. Aslında Hazan karakteri Mert Ramazan Demir'in karşısındaki diğer başrol. Mina Demirtaş asıl başrol değil arkadaşlar. Hazan karakterini oynayacak oyuncu daha bulunamadı. Bu kuvvetli bir kadın oyuncu olacak, güçlü bir kadın oyuncu olacak, iyi isimli bir kadın oyuncu olacak arkadaşlar. Tanınan, bilinen bir kadın oyuncu olacak. Hazan karakteri. Hazan Dilan'ın abisiyle evlenecek. Yani Mina Demirtaş'ın abisiyle evlenecek. Dila Yusuf için sadece basamak olacak. Hazan ve Yusuf'un yasak aşkını izleyeceğiz biz bu dizide arkadaşlar. Hazan ve Yusuf'un yani Mert Ramazan Demir'le Hazan karakterinin Mert Ramazan Demir karakteri Yusuf'la Hazan'ın aşkını izleyeceğiz. Mert'le başrol oynayacak asıl kadın partner Hazan. Kim oynayacak belli değil. Kim oynasın? Kim var şu anda boşta uygun? Etkili bir isim olacak arkadaşlar. O oyuncu. Peki diyeceksiniz ki bana Mina Demirtaş neden başrol gibi lanse edildi? Mina Demirtaş'ın menajeri bu yaş farkı haberlerini özellikle yaptırıyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'le partner başrol olacakmış ve aralarında çok yaş farkı varmış gibi haberleri. Çünkü bu haberlerin içeriği zayıf da olsa etkileşimi artırıyor arkadaşlar. Bu tür haberler kendi oyuncusunun etkileşimini, dizinin başlayacak, çekilecek dizinin etkileşimini artırıyor. Abide olduğu gibi, Abide de böyle olmuştu ya, aylar önceden yaş farkını konuşmaya başlamıştık. Abide olduğu gibi seyirciyi, kitleyi dizi başlamadan havaya sokuyor. Beklenti yaratıyor çünkü bu tür haberler. Evet, şimdi bu dizi delikanlı Nick'li, delikanlı, henüz ismi kesinleşmedi, delikanlı olarak konuşuluyor ismi. Bu dizi Ihlamurlar Altında dizisi vardı, hatırlar mısınız? 20 yıl önce, 2005 yılı ile 2007 yılları arasında Kanal D'de oynamıştı. Tuğba Büyüküstün'le Bülent İnal başrollerdeydi. Ihlamurlar Altında çok iyi bir diziydi. Çok iyi bir diziydi. Onların da çıkış dizisi olmuştu. Onları da çok sevdiren bir dizi olmuştu başrol oyuncularında. Ihlamurlar Altında dizisi de aynı mahallede büyüyen ve birbirlerine deli gibi aşık olan, evlilik hazırlığında olan Yılmaz ile Elif'in hikayesini anlatıyordu. Evet, Ihlamurlar Altında dizisinden alıntılanmış, kopyalanmış bu delikanlı dizisi. Murat Yıldırım ve Tuğba Büyüküstün evlilik hayalleri kurarken hayatları zengin Tekiner ailesiyle kesişir. Tekiner Holding'in veliaht Ömer Elif'e aşık olur ve evlenirler. Bu durumu kabullenemeyen Yılmaz ise Tekinerlerin kızı Filiz ile yakınlaşır. Hikaye aşk, ihanet, sınıf farkları ve aile dramaları etrafında gelişir arkadaşlar. Yıllar önce izlediğimiz Ihlamurlar Altında dizisinin kopyası. Yarın bir gün Gülseren Budayıcıoğlu hikaye diye yazarlar mı ekrana dizi başladığı zaman acaba? Dostlar. Arkadaşlar. Evet. Peki. Ben okula gidiyordum diyor Caner. Yegane Hande Erçel başrolde olacak diyor. Evet, Hande Erçel boşta. Hande Erçel başrolde olabilir. Mert Ramazan Demir'in karşısında arkadaşlar Hazan karakterini Hande Erçel canlandırabilir. Doğru söylüyorsun. Valla hangi kanalda olur acaba diyor Elif Nur Çetin. Elif Star'da olabilir. Star'da olabilir. Hande Erçel başrol olursa izlemez misin Servin İşi Sağlam? Yani Hande Erçel'in başrolde olması sürpriz olmaz. Olmaz.
Olmaz çünkü yapımcının sevgilisi. Hep konuşmuyor muyuz? Mert Ramazan Demir'e partner yapacak OGM, onu Onur Büyükatam, Güven Atam partner yapar sevgilisini diye. Hande taklalar atar. Şimdi onu oluşturuyor olabilirler. İzlemem diyen arkadaşlar izlerseniz, öyle bir izlersiniz ki merak eder izlersiniz. Şimdi peşin peşin izlemem demeyin. Hande olursa dizi tutmaz diyor. Yani niye tutmasın? Neden tutmasın? Mert Ramazan Demir öğretir ona oyunculuğu. Her türlü öğretir. Öğretmez mi? Can Yaman oyuncu muydu Demet Özdemir'in karşısında? Söyleyin bana. Can Yaman'ın oyunculuğu var mıydı doğru dürüst? Can Yaman oyunculuğu bilmiyordu Demet Özdemir'le o diziye başladığı zaman. Oyuncuydu evet ama Hande Erçel'den daha verimsizdi oyuncu olarak. İnanın bana öyleydi. Demet Özdemir onu oynattı. Karşındaki insan öyle bir oyun kuruyor ki, öyle bir al-ver yapıyor ki, öyle bir paslar atıyor ki sana. Onun karşısında o büyürken seni de büyütüyor. Sen de oyunculuğu becermeye, başarmaya başlıyorsun. Can Yaman'ı biz öyle izledik. Öyle izledik. Hala öğrenemedi oyunculuğu tam anlamıyla. Tamam. O El Turco'da rezalet bir oyunculuk. Rezalet bir oyunculuk. Evet. 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 Peki dostlar sizleri çok seviyorum. Bugünlük yeter. Bu kadar olsun bugünlük olur mu arkadaşlar? Uzun zamandır tek başına yayın yapmıyorum. Hep partnerim oluyordu. Böyle çok konuşunca uzun zamandır çok konuşmuyordum. Partnerlerime daha çok pas atıyordum. Ee, biraz yoruldum sanki. Aslında beni bıraksanız biliyorsunuz daha da uzun konuşurum. Çok konuşurum. Ekranlarda 2,5 saat yayın yapıyorum. Televizyonlarda. Partneri yokken beni al beraber yapalım diyor Caner. Aslan Caner. Peki dostlar. Lütfen beğen yapın ve lütfen abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olursanız mutlu olurum. Ee, ve yorum da yazarsanız videonun altına, YouTube videosunun altına yorumlarla katkıda bulunursanız daha çok sevinirim. Peki dostlar, dünyanın neresinden izliyorsanız orası sizin cennetiniz olsun. Bizim ülkemiz, Türkiye'miz cennet kadar güzel. Eğer yurt dışından izleyen dostlar günün birinde Türkiye'ye gelmek isterseniz çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. İnşallah birbirimize tesadüf edersek de sizi bir yemekte, en azından bir kahvede, bir dondurmada, dondurmacıda ağırlamak isteriz. Dünyanın her yerinden bizim dostumuz var. Bu bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Geçen gün Tayvan'dan bir arkadaş yazdı. Önceki gün Bangkok'tan bir arkadaş DM'den bana ulaştı. Ve yine Dominik Cumhuriyeti'nden bir arkadaş DM'den upuzun bir mesaj yazdı. Yayınlarımızı izlediğini ve çok beğendiğini, benim 3 partnerimle de izlediğini, yayınlarımı söyledi. Bunlar çok güzel şeyler. Hemen hemen pek çok ülkeden arkadaşımız, dostumuz ve Türkiye'mizin en güzel köşelerinden, her yerinden bizi izleyen izleyicilerimiz var. Ne mutlu bize. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın olur mu? Sevgiyle kalın.